Elimde 500 dolar var. Nerelisiniz siz? Şırnak Uludere. Abi buna küçük Türkiye olmuş burası. Okul durumu muhteşem. iPhone'unu koy şuraya, yolun ortasına koy. Bir dolaş gel buraya. Tekrar Muhtemelen orada ya duruyor. aynı yerinde veya birisi gidip onu polise vermiştir. Yani Singapur vatandaşı. Nasıl olabildiniz mesela bunu? Yani çok zor değil mi normalde? Ya burası köprü altı Allah aşkına ya. Dünyanın en pahalı kahvaltısını yaptım. Rüya gibi bir yer yapmışlar. Herhangi bir metro istasyonları diyebilirim. Burada aslında herkese en başta düşündükleri bir ev. Bu bölümün en sonuna en güzelini saklamış oldum. Artık bir şeyler söylemekte zorlanıyorum. Umarım siz de gelirsiniz böyle canlı canlı. Şu film seti gibi ülkeyi görürsünüz. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Şu anda Singapur'dan artık size çok farklı bir bölüm yapmaya karar verdim. Arkamdaki gördüğünüz yer devasa otellerin olduğu ve özellikle Singapur'un en turistik noktalarından bir tanesi olan Sentosa. Burası aslında vakti zamanında fakirliğin hüküm sürdüğü bir adayken günümüzde öyle bir yer haline getirmişler ki yapay sahiller kurmuşlar. İçeride devasa akvaryumların olduğu tesisler kurmuşlar. Universal Studios'a kadar var. Buraya geldiğimde biraz para harcamak zorundayım ve elimde 500 dolar var. Singapur doları ve tabii ki bunun hepsini harcamayacağım ama size en azından buradaki fiyatları göstermek ve 500 doların aslında burada ne kadar kolay biteceğini göstermek için bir videoyu başlatmaya karar verdim. Hazırsanız Singapur'un en turistik yeri Sentosa Adası gezisi başlıyor. Dünyanın en pahalı kahvaltısını yaptım. O kadar yer gezmiş birisi olarak söylüyorum. Az önce burada hemen hızlı bir kahvaltı yapayım dedim. Bir restorana girdim ve 37 dolar verdim. 37. Şimdi bu adada çok farklı aktiviteler yapabiliyorsunuz ve paketler alıyorsunuz. İşte neler var mesela? Bir paketi aldığınızda size az önce saydığım birçok aktiviteyi yapabiliyorsunuz ama o paketin içerisinde Universal Studios geçmiyor mesela. Buraya da arkamdaki bakın şu monoraylarla gelebiliyorsun. Ya da teleferik var ama oldukça pahalı. Ben buraya Uber'le geldim. Daha doğrusu Grab'le geldim ve sadece 13 dolar ödedim. Ama o teleferiği kullansaydım 38 dolar ödemek zorundaydım. Manzarası falan güzeldi ama daha önceden geldim çünkü ben bunların birçoğunu yapmıştım zaten. Size daha bunu bilgi dolu olsun diye bir video yapıyorum. Şimdi buraya geldikten sonra buradaki plajlara doğru ilerlemek gerekiyor. Ben de oraya doğru gidiyorum. Size önce bir plajları göstereyim. Çok güzel bir yer burası arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz zaten. Bu benim Singapur'a 4. gelişim. Neredeyse buradaki birçok aktiviteyi ben zaten daha önceden yaptım. Yine merak ettiklerim olursa katılırım pek tabii ki ve zaman da önemli bu arada. Burası böyle bir günde gezilecek bir yer değil. O yüzden eğer siz Singapur'a gelirseniz bu adayı, Singapur'un merkezini, Orchard Road bölgelerine göre ben size açıklamaya hem nerelerde kalabileceğinizi hem de benim web sitemdeki yazıları yönlendireceğim. Eğer Singapur'a gelecekseniz açıklamayı okumadan sakın plan yapmayın. Orada çok güzel deneyimlerimi aktardım. Şimdi bak adamlardaki hizmete bak. Hava sıcak oluyor diye böyle şeyler koymuşlar. Pervaneler, böyle serin serin gidiyorsunuz. Hizmette sınır yok vallahi. Harbi bayağı etki yapıyormuş yalnız. Böyle bir ana meydanına geldim. Bütün işte o az önce gösterdiğim ulaşım hatlarıyla gelebileceğiniz nokta burası. Buradan itibaren plajlar bölgesi başlıyor. Şansımıza da bugün hava bulutlu. Güneşli olsa böyle daha net bir görsel güzellik gösterebilirdim size. Bununla idare edeceğiz. Buradan şimdi plajlara doğru gidiyorum. 3 tane plaj var. En ünlüsü Palawan. Onun çok özel bir şeyi de var. Aslında detayı da var. Şimdi gidince onu da anlatırım size. Burası adanın, görüyorsunuz bakın çok güzel bir şekilde adamlar planlamasını yapmış. Universal Studios burada. Şurada akvaryum var. Siyah akvaryum ama ben akvaryumlara gitmeyi pek sevmiyorum. Hayvanların bu şekilde camın arkasına tutulmasından haz almıyorum. O yüzden gitmemekte fayda var. Şu Palawan adası bakın ne yazıyor? Southernmost point of continent as Asia. Yani Asya'daki son nokta burası arkadaşlar. Şu nokta. En meşhuru da bu. Ben şimdi buradayım. Buradan şuraya doğru yürüyerek gideceğim.
Rüya gibi bir yer yapmışlar. Tertemiz, pırıl pırıl. Pek tabii ki şimdi ben size buraları göstereceğim ama buranın geçmişi hiç de böyle değil, biliyor musunuz? Burada ne hastalıklar, ne fakirlikler, yoksulluklar olmuş. Özellikle 1800'lü yıllarda. Önce Hollandalılar gelmiş buraya. Özellikle akabinde şeyler geliyor, Japonlar, ve Japonlar da burada İngilizleri tutsak ediyorlar. Hatta hapishaneler kuruyorlar burada. Sonra 1965'lerden sonra burası artık Singapur devleti olunca yeniden burayı kurmaya karar veriyorlar. Hatta buranın adı aslında Malayca bir isim. Koydukları isim de Sentosa ismi de huzur adası anlamına geliyormuş. Yani artık 1965'ten sonra geçmişi unutalım. Burası bizim huzurlu, dinlenebileceğimiz, tatil yapabileceğimiz bir ada olsun diyorlar. Abi şuralara bakın. Yani ada ama aynı zamanda her yerde böyle ormanı görebileceğiniz envai çeşit bitkiler var. Ve her yere böyle bilgilendirme panolara koymuşlar. Bak, Palawan Beach'e geldim. Bir de bu Palawan aslında Filipinler'de bir ada. Bilmiyorum, ona bir göndermesi ya da ortak bir ismi var mı? Onun da mesela çok güzeldir, denizi falan. Eilinde diye bir bölge var. Özellikle Filipinlere gitmediyseniz, ki bence Türkiye'de çok bilinmiyor. Deniz konusunda Tayland'dan, Endonezya'dan, Malezya'dan falan hepsinden çok çok daha iyidir. Aklınızda bulunsun. Bildiğin şu an tatil yerine geldim ya. Diyelim adaya geldiniz, canınız çok sıkıldı, golfünüz geldi. Burada golf oynayabiliyorsunuz. Yapay bir golf alanı yaratmışlar. Böyle insanlar golf oynayarak tatillerini yapıyorlar. Şu sağımda bir havuz bölgesi var. Aynı zamanda küçük bir kaydırakların olduğu da alan var. Ve yine yeşil abi. Bu sıcakta şu yeşili nasıl koruyorsunuz? Aklım almıyor ya. Burası bir tatil yeri oldu bir anda ya. Yani ben buraya taksiyle 8-10 dakikada geldim. Bambaşka iki dünya oldu. Ama çok güzel ülke ya. Bak yine söylüyorum, bak önceki videolarımda da söyledim. Çok güzel lafını çok kullandım burada. Hayatınızda bir kere Singapur'u görün. Özellikle mimarlar ve mühendisler. Çok şey kazanırsınız. Gerçekten büyüleyici bir ülke yapmış adamlar. Yapmış diyorum çünkü önceki bölümlerde anlattığım gibi sonradan planlanarak yapılan bir ülke. Burada böyle yemek arabaları koymuşlar. İşte Seoul mutfağı. Şurada Filipin, Tayland mutfağı var. Şurada grill yapıyorlar. Burada taco yapıyorlar. Meksika mutfağı. Bak fiyatlarını da göstereyim mesela. Bir tane hamburger 16 dolarmış. Yani yaklaşık 13-14 Amerikan doları. Karşınızda da bekleyen binlerce gemi abi. Binlerce. Ama bak burası gelip yüzmelik, tatil yapmalık, güneşlenmelik bir yermiş. Ki ben size bu plaj için bir gün dememiştim. Aktiviteler için burada bir gün demiştim. Bir günde tatil yapalım derseniz siz onu 2 gün gibi düşünün. Burada da bir tane bar var. Neymiş ya? Akses veriyorlar sana. 1 saati 22 dolar, 2 saati 40 dolar. Excuse me. What is that access for? Ha, for that area. Ha, thank you. Ha, şuradaki bak suyun üstünde bir platformlar kurmuşlar ya. Onların 2 saati 40 dolar. Orada biraz eğleneyim dersen, ama istersen havlunu atıp şu plajda tatilini yapabiliyormuşsun. Şu an yüzüm yandı. Fark ettiniz mi? Daha yani kaç dakika geldim. İşte o platformu kullanacak olsan, bir kahvaltı yapsan 100 dolar zaten gitti yani. Hani daha konaklama falan saymadım. Yani o yüzden Singapur'a gelmeden önce böyle iyi bir plan yapın ve bütçesel olarak da kendinizi hazırlayın. Burası öyle backpacker'la olarak gelinebilecek bir yer değil arkadaşlar. Böyle balayına gelirsin mesela Bali'ye, Singapur'a da uğrayayım dersin. 10 numara tatiliniz olur. Şimdi şurası işte bahsettiğim yer. Adaya geçince anlatacağım şimdi orayı size de. Abi nerelisiniz siz? Şırnak Uludere. Selamlar olsun o zaman oradaki bütün akrabalara. Evet, sağ olun. Abiler benim dün yemek yediğim Sultan Restoran'da çalışıyorlarmış. Bugün izin günüymüş. Aynen. Erzağı da almışlar, pikniğe gidiyorlar. Aynen. Bu sıcakta. Nasıl Singapur'da keyfiniz? Singapur'a yanlış. İyidir. Burada görüp de sizi etkileyen olan, keşke bizde de şu olsun dediğiniz şey ne? Her şey.
Her şey mi? Çok her şey var değil mi? Hem de hiçbir şey. Çünkü vatan gibisi yok. Kesinlikle tabii canım. Onun En gibisi yok. sonumuz orası zaten. Hepimiz emeklilikte oradayız. Tabii tabii. O Emekli zaman olduk size mu iyi gideriz. tatiller abi. Sonra Görüşürüz. Görüşürüz. Ya. Bizi de çek de selam olsun, eşe dostu akrabayı dedi. Ben de ondan böyle bir anısı kalsın diye çektim. Çok güzel, çok sıcakkanlı insanlar. Burada çok fazla Türk olmaya başlamış Güneydoğu Asya'da, restoranlar anlamında da. O yüzden bu beni çok mutlu ediyor. Artık dünyanın her yerinde olduğumuzda hem marka değerimiz hem yemeklerimiz daha fazla biliniyor. Ve şu an tropik bir adaya geldiğimi hissettiren palmiye ağaçlarını görüyorsunuz. Bir anda bambaşka bir dünya oldu. Arka taraf finans merkezi, burası tatil beldesi oldu. Bu gördüğünüz köprünün çok önemli aslında bir değeri var. Şöyle karşıya doğru geçeyim. Muhittin abi ben bir geçeyim şöyle. Şu anda Asya'nın son kara noktasından artık çıkıyorum. Burası Asya'daki son en uç kara noktası ve adayı da sembolize olsun diye böyle halatlı bir köprüyle, sallanan bir köprüyle daha doğrusu bağlamışlar. Artık Asya'nın son noktasındayım. Denizi de böyle. Ya denizi değil de kumu çok güzel. Sakin de aynı zamanda. Bak böyle dalga yok, bir şey yok. Temiz de görünüyor. Ama tabii ben adalarda yüzmeyi daha çok seviyorum. Farklı bir deneyim oldu. Böyle denizlerin olduğu Güneydoğu Asya ülkelerinde, daha doğrusu ekvator ülkelerinde şöyle bitkiler görüyorsunuz. Bunlar daha çok böyle suyu çekmek için oluyor. Mangrove ormanları diye geçiyor. Buna benziyor. Bu değil mi? Tam emin değilim ama o kadar önemli ki su altı canlılığı için. Burada da örneklerini gördüğümü düşünüyorum. Böyle insanlar gelmiş, bakın terliklerini çıkarmışlar, kumda yürüyorlar. Rüya gibi ya. Bir anda finans merkezinden sadece 15 dakikada tropikal bir cennete düştük. Şöyle bir yer pinlemişim. One Altitude Coast diye, böyle tepeden izleyebileceğiniz bir yermiş bölgeyi. Şu binaların içinde bakalım, onu arıyorum. Size tepeden bir de burayı göstereyim. Şöyle bir oteldeyim. The Outpost. Bunun 7. katındaymış. One Altitude Coast dedikleri. Oo çok güzelmiş be. Baksana manzaraya. Şuradan geçelim. Bye. Singapur resmen ayaklarımın altında. Şuraya bakın. Çatısında buranın havuz da var. Jacuzzi de var. Böyle keyif yaparak gün batımında güzel olur burası ha. Sevdim burayı. Şurası da monorayların olduğu istasyon. Vallahi burası da çok güzeldi. Özellikle böyle zaman olacak. Havuzu falan kullanabiliyorsun. Çünkü herhangi bir rezervasyon ya da ücret istemiyorlar. Beğendim burayı. Şimdi nereye gidiyoruz? Adanın içerisindeki en güzel eğlence parkına götüreceğim sizi. Daha önceden katıldığım için bugün katılır mıyım bilmiyorum ama en azından şöyle bir gezdiririm. Universal Studios'un olduğu yere giderken böyle bir AVM yapmışlar. Yine adını söyleyemeyeceğim onlarca marka ve içerisi o kadar serin ki ferahladım. Burada yine kasino var. Her yerde olduğu gibi. Buradan aşağı inince Universal Studios'a ulaşacağım. Var ya, o kadar güzel bir tematik park da kurmuşlar ki yani çocuklarla da tam gelinecek bir yer. Çok beğendim ya ben bu adayı. Gerçekten Singapur'da mutlaka görülmesi gereken bir yer. Abi her şeyiyle fantastik. Her şeyiyle. İşte para çok olunca demek ki böyle rüya gibi yerler yapılabiliyor. Ya her yer bu kadar temiz ve bu kadar güzel kokamaz. Otel sürekli ülkede değil de otelde gibi hissediyor insan, biliyor musun? 5 yıldızlı, 7 yıldızlı bir oteldeyim gibi. Bak burada zaten her şeyi direkt tabelalarda görebiliyorsunuz. Ben şuna gidiyorum. Universal Studios Singapur'a. Soldaymış. Bu Universal Studios'un ben asıl babasına Los Angeles'ta gitmiştim. Buradaki biraz daha küçük. Buna da gittim bu arada. Daha birazcık, bir nebze daha ufağını yapmışlar tabi.
Ama mesela eğlence konusunda bu Six Flags var Amerika'da. Yani o pek tabii ki çok iyi. Bu birazcık böyle karışımı gibi, yani hem bir tematik park hem bir eğlence parkı. 10 sene olmuş. 10 sene önce gelmiştim. Hatta şunun önünde fotoğrafım var. Bir gidip anılarım canlansın. Diyelim Universal Studios'a da gideceksiniz. $88 bir günlük bilet. Nereden baksanız 70 Amerikan doları. Eder mi? Eder. Değer mi? Değer. Ben gireceğim mi? Hayır. Çünkü daha önceden girdim ben. Merak ettim. Ne olduğunu biliyorum. Bir de akşamüstü şimdi 6 oldu. Biraz sonra akşam olacak. Ben daha farklı şeyler yapmak istiyorum. Ama en azından buraya gelecek olanları nelerle karşılaşacaklarını artık daha iyi bildiklerini düşünüyorum. Güzel. Burayı ben çok sevdim yani. Girip eğlenmesen bile gel böyle burada dolaş, kafelerde otur. Farklı bir dünya yaratmışlar. Bir Lego Store'a geldim. Arkadaşlar bunların hepsi Lego'dan yapılma. Şu da mesela tek parça. Bunu yapanlar kör olmuş. Fiyatı yazıyor mu ama göremedim. Hani fiyatı da dehşet bir şeydir muhtemelen. Böyle içeride çok güzel mağazalar da var. Buraya geldiğinizde ölümsüz bir anı taşımak isterseniz alışveriş yapabiliyorsunuz. Bak şurada mesela var. Şu mesela $343'mış. Küçükleri mesela $39. Gayet uygun. Güzeldi. Buradan şimdi ayrılacağım. Çünkü burası 5'te 6'da kapanmaya başlıyor. Ben bugün hakkımı daha çok adayı gezmek üzere kullanmıştım. Sahilleri ve plajları. Zaten bu aktivitelerin çoğunu yaptığım için canım da pek tek başıma yapmak istemedim. Şimdi bir arkadaşım geliyor. 5 yıldır Singapur'da yaşayan bir Türk. Sizi onunla tanıştıracağım. Bir de onun ağzından her ülkede yaptığım gibi Singapur'u dinleyelim. Bakalım o neler anlatacak. Çünkü burada yaşayanla benim internette araştırdıklarım bir yere kadar uyuşabiliyor. Bir de gerçek Singapur'u o anlatsın. Birazdan şimdi trene bineceğim. Merkeze gideceğim. Hem onunla bir yemek yeriz, kahve içeriz hem de sohbet ederiz. Hadi gelin. Sentosa Express var, şu monoray. Onunla şimdi ana karaya döneceğim. Bak bu arada mütevazı davranmak istemiyorum ama şu bilgileri, şu gezi rehberi gibi bilgileri, yani arkadaşlar bakın tabelaya deyip ben video yapmayı sevmiyorum. Blogger olduğum için aslında böyle bilgi vermeyi daha çok ve rota çıkarmayı seviyorum. Gerçekten çoğu yerde bulamazsınız ya. O yüzden atın like'ları, yorumlara da motivasyon olsun. Şimdi bu anakaradan, bu adadan birazdan şimdi şu yol üzerinden anakaraya döneceğim. Excuse me, where can I buy the ticket? Basically, it's free entry within the island and exiting the island. Oh, really? Only pay when you enter. Oh, thanks mate. Thank you. Adadan çıkarken hiçbir para ödemiyormuşsun, sadece girerken ödeniyormuş. Beleş yani. Bir de çok güler yüzlüler ya. Yani Çinlisi de güler yüzlü, Malayı da hep böyle bir pozitif. Adamların çünkü kaygılanacak bir şeyleri yok. Devlet arkalarında olduğu için kafaları rahat. Alım güçleri de çok iyi. O yüzden mutlular diye tahmin ediyorum. Kaçırdık bunu. Bu da insansız. Her şey otomatik yine. Herhangi bir metro istasyonları diyebilirim. Hepsi böyle çok şık, pırıl pırıl. Şimdi benim gideceğim yere direkt metro yok. O yüzden otobüsle gideceğim. Yani burada otobüs ağı da çok yaygın. Allah'tan şu uygulamalar var. Yani Google Maps falan var. Yoksa var ya gerçekten kaybolursunuz. Ve ben hani bu yüzyılda gezmek falan ne var? Çocuk oyuncağı, paran olduğu müddetçe her yere her şekilde gidersin. Özellikle böyle üstadlara bir selam etmek istedim. Eskiden böyle ellerinde haritalarla nasıl gezmişler? Gerçekten takdire şayan. Şu an bizim yaptığımız sadece dijital göçebelik ve interneti kullanarak rehberler çıkartmak. Başka bir şey değil. Ben kendimi falan mesela asla gezgin olarak nitelendirmiyorum. O yüzden bu yolda bize rehber olan bütün gezgin üstadlara da bir selam etmek istedim. İnsan bunu gezerken ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlıyor.
Yine park gödürünün kaldırımların içerisinden karşıya geçeceğim. Otobüs şuradan bir yerden kalkıyormuş. Harbourfront Walk dedikleri durak var. Oraya gidiyorum. Dünyanın herhangi bir yerinde bu kadar temiz bir otoban, şehir içi yolu ne derseniz altını düşünün. Yeşil olarak böylesini gördünüz mü Allah aşkına? Bir de Mecidiyeköy'deki köprünün altını düşünün örneğin. Yıllarca Mecidiyeköy'de yaşamış birisi olarak söylüyorum. Bak istenirse neler yapılıyor. Gerçekten gıpta ettim yani. Ya burası köprü altı Allah aşkına ya. Bak şimdi ben Mecidiyeköy örneğini verdim ya, yine salak salak videolarımın altına zaten ülkeni göm. Sen zaten ulan ne alakası var? Ben ülkemi birçoğunuzdan daha çok seviyor olabilirim. Sevdiğim için zaten öğrenip anlatmaya çalışıyorum. Ve böyle aptalca yorumlar yazan var ya, ağzının ortasına lafı vurasım geliyor. Bir tane daha gelmişti az önce yorum. Ulan dedim canımı sıkmayayım. Ama işte insanın ya böyle sinirlerine dokunuyorlar. Yani siz benim niyetimin ne olduğunu biliyorsunuz abi. Gerçekten öğrenecek, anlatacak bu kadar güzel şey varken saçma salak yorumları görmezden geliyorum. Merak etmeyin, canımı sıkmayacağım. O şeyi geçtim artık. Şimdi YouTube. Aa, kadın ben seni YouTube'da gördüm mü dedi ya. Anlamadım ama dünyada da mı izleniyoruz acaba? Altyazıları giriyorduk çünkü. Otobüsü bekliyorum. 100 numaralı otobüsle şimdi merkeze gideceğim. Hadi bakalım. Abi Google Maps'te otobüsün nerede olduğunu görebiliyorum bak. Şurada. Canlı olarak bana onun konumunu da veriyor. Harika ya. Geldi benim otobüs. Bakalım arabada ödeyebiliyor muyuz? Thank you. Ödedim vallahi. Her yerde kredi kartıyla ödeme yapabiliyorsun. Mis gibi. Rahat rahat bir yolculuk yaparak 25 dakikada buraya geldim. Şimdi arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum. Şu gökdelene bakar mısınız? Yani böyle enteresan bir filmde hani şey olur ya, böyle bilimsel filmler olur, scientific. Yani onun gibi bir şey sandım, anlayamadım. Şu üçgenliğin güzelliğine bakın ya. Çok enteresan binalar da var. Yine şu Arap mahallesine geldim. Orada buluşacağız bizimkilerle. Koşalım bakalım. Bu sene çok enteresan bir ülkeye gideceğim. Vizesini alabilirsem inanamayacaksınız. Hani çekim yapabilir miyim bilmiyorum. Ama gerçekten bazı ülkeler vardır. Hani yıllar geçtikçe o geçmişini göremezsiniz. Zaman geçiyor ve kaçırırsınız. Mesela Roma, Paris, Londra hep aynı kalacak. Değişmeyecek. Ama burası çok hızlı değişeceğine inandığım bir yer. O yüzden inşallah vizeyi halledersem inanılmaz bir yolculuk başlayacak. Burada böyle bir barlar sokağı da varmış. Ben burayı görmemiştim. Grafitilerle falan böyle dekore edilmiş. Farklı farklı barların, pubların olduğu bir yer. Arap mahallesi dersiniz ama bak her şey iç içe. İster içkini iç, ister camiye git, ister yan tarafta Arap yemeklerin, Türk yemeklerin tat. Kimsenin kimseye karıştığı yok. Fıstık gibi yer. Bu mahalleyi çok seviyorum ha. Bak binaların arasında hiç kaybolmadan böyle rahat rahat yatay mimarinin içerisinde dolaşabilip hava alıyorsunuz en azından. Orayı Singapur'da en çok beğendiğim yerlerin başında burası geldi. Bilmiyorum, daha samimi buldum buraları. Sabah 37 dolara saçma sapan bir şey yedikten sonra vallahi bizim mekanlara geldim. Sultan restorandayım bu sefer. Aha. Türk müyüz? Mahalle olarak. Abi bu ne? Bu araba mı? Araba. Abi bu ne, küçük Türkiye olmuş burası. Gel hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Kolay Hoş gelsin. geldin, sefa geldin. Geziyorum. İyi gezmeye devam. Singapur'daki Türkler ne yapıyor? Vallahi işte böyle lak lak yapıyoruz. Halı kilim travel. Aynen halı kilim travel. Ben de... Seni İstanbul'a, yani Singapur'daki küçük İstanbul'a hoş geldin diyelim o zaman. Şeye hoş geldin. Aa, direkt şey ya, Eminönü'ndeyim. Böyle bir yer mi kurdular? Hoş geldin. Hoş bulduk abi, kolay gelsin. Nasılsın? Nasıl keyifler? Allah'a şükür. Sen İyiyim ben de, ne olsun? Mehmet Bey Grand Pazarı sahibi. Öyle mi? Rahatınıza bak, çekmeye devam edin, hiç sıkıntı yok. Çay Burası içerseniz. çayımız var, kahvemiz Olur, var. çaya hayır demem. Çay. Şimdi
Ben Singapur'a geldiğimden beri size bu ülkedeki sosyal devlet algısını anlatmaya çalışıyorum. Ay abi Allah razı olsun. Ağzım kurudu ya. Ve buradaki sistemi anlatırken evlerin devlet tarafından verildiğini halkına söylemiştim. Abim, Merhaba. isminiz ben neydi Mehmet. abi? Mehmet. Mehmet abi. Size sanırım artık Singapur vatandaşı oldunuz. Yani Singapur vatandaşıyım. Nasıl olabildiniz mesela bunu? Yani çok zor değil mi normalde? Şimdi ben 21 senedir buradayım. Benim çocuk da buralı. Yani Eş de. eşim de buralı. Onun için bir süre geçirmeniz gerekiyor ve onun haricinde taksinizi ödemeniz gerekiyor. Yani düzgün iş yerinizi, verginizi ödemeniz gerekiyor. O şekilde ancak size hak çıkıyor. Gerçekten zor. Ama burada kalıp da buranın da sizin bir eviniz olduğunu ispat edebilirseniz devlet size bu hakkı tanıyor. O şekilde yaşama fırsatı veriyor ve ev alabiliyorsunuz yani. Mesela bu ev konusunda benim en çok dikkatimi çeken abi, evin sahibi olamamak olayı var. Çok zenginsen, hani çok iyi paralar ödersen hariç, bir de devletin sana verdiği evler Şimdi varmış burada galiba. zaten iki çeşit ev var. Biri devletin evi. O 99 sene kullanma hakkını alıyorsun. Nasıl araba aldığında da onun da 10 sene kullanma hakkını alıyorsun. Senin olmuyor yani. Yok. Burada sadece verilen yıl boyunca kullanma hakkın oluyor evi. Eğer ölürsen de çocuğuna devrediliyor o 99 yıl Tabii, kadar. 66 diyelim ki 30 sene kullandın, öldün. 66 yıl boyunca çocuğun devam edebiliyor. Tabii. Onun da olmuyor ama değil mi? Tabii. Şimdi bir de böyle bir şey var. Eğer çocuğun büyüdüyse, evlendiyse, kendi evini aldıysa, senin evinde süre varsa o evi satmak zorunda kalıyorsun. Yani evi satıyorsun Başka ve yere gidiyorsun. o miktarı oğluna devrediyorsun. Hani sana bir şey olursa, ölürsen oğluna kalmıyor ev. Eğer oğlunun evi varsa, yani 2 tane ev sahibi olamıyorsun burada. Hadi devlet ya. evi. Peki çok zenginsem, parasal Şimdi- sıkıntım yoksa, Eğer buranın vatandaşıysan, parasal sıkıntın yoksa, ilk evi devlet evi aldıysan, ikinci evini normal kondo dediğimiz, hani bizde de rezidantlar var ya, Evet. o tarz ev alabiliyorsun. Ama onun içinde ayrıyetten ikinci ev aldığın için vergi ödüyorsun. Yani ikinci evi aldığına dair buranın vatandaşıysan %20 ve %30 gibi bir ekstra rakam ödüyorsun. Yani Alman'da sıkıntı yok. ama sonuçta burada 100 tane evi olan insan da var yani, bu vergiyi ödemek zorunda yani, değil mi? Şimdi 100 tane... Milyoner de vardı, milyarder Tabii. de var yani. Üçüncü evin vergisi farklı oluyor. Dördüncü Allah evin Allah. vergisi farklı oluyor. Onun için ne kadar çok ev alırsan devlet de ona göre bir sistem kurmuş, onun vergisini alıyor. Tabii çok milyonerler var, çok trilyonerler var. Çünkü burada bildiğim kadarıyla bir ev almak istem 4-5 milyon dolardan aşağı böyle Tabii. Değildir Yani, bir kondo alayım dersen şu an en az 4-5 milyon dolar falan. Devlet evleri de senin kazancına göre bölgelendirilmiş zaten. böyle binaların üstlerinde numaralar gördüm mesela. Onlar devlet evleri mi oluyor? Geneli Büyük. HDB diye Evet. geçiyor. O HDB'ler devlet evleri. Yani onlar da şu an ucuz değil ama senin kazancına göre bu sana 25 sene ödemeli, devlet tarafından kredili olarak veriliyor. Seni öldürmeyecek şekilde barınma hakkı veriyor aslında devlet. Burada aslında herkese bir ev, en başta düşündükleri bir ev. İkincisi de CPF dedikleri bir sigorta sistemi var. Çalıştığın sürece o sana para biriktiriyor. O biriken paraya dokunamıyorsun. Sadece evini ödeyebiliyorsun o paradan ve sağlık şeylerini ödeyebiliyorsun. Sigortalarını. Tabii. Onun haricinde o paraya dokunamıyorsun bir yaşa gelene kadar. Bir yaşa Aa. geldikten sonra da devlet sistem yapmış. Ona göre sana ödeme yapıyor. Aylık mesela bizim şeyimiz gibi, sigorta gibi. Bireysel emeklilik sistemi gibi mesela. Aynen o şekil. Aynen öyle. Ya aslında adamlar şeyi çok güzel kurmuşlar. Yani senin geleceğini senden daha iyi planlamış. Tabii. Ve bu adaleti sağlamak için de herkese bir hak vermiş. Aslında gelirine göre bir hakkın var. Tabii. Araba alamazsın demiyor ama gelirin varsa. Ev alamazsın demiyor ama gelirin varsa, ama seni evsiz de bırakmıyor. Şimdi geliri olan, çok iyi olanlar da araba alıyor. Çok iyi olmayanlar da araba alabiliyor. Evet. Öyle bir sistem kurmuşlar ki buranın vatandaşıysan sana kredi çıkıyor zaten. Yani sana kredi veriyor. Adam arabayı alıyorsun. Zaten onun ülkesinde kullanıyorsun. Tabii. 10 sene kredi yapıyor sana. Sen burada 3.000 dolar maaş alan bir adamsan mesela almış olduğun ikinci el veya üçüncü el arabanın kredisini ödeyebiliyorsun. Süresi bitti mi 10 sene tekrardan yenileyebiliyorsun. Evet. Yani seni ortada bırakmıyor bir şekilde.
Onun için de devamlı adamlar şeyde yani. Şey nasıl peki abi? Yani mesela Türk olup buraya da yaşamak, adaptasyon süreci vesaire çok zor mu? Yani bizden sonuçta hani %80'i Çinli olan bir toplum. Tabii. Her şeyi farklı. Aslında geleneksel yapısı tamam onlara göre normal ama bizimle hiç alakası olmayan bir toplum. O biraz zaman alıyor. Değil mi? İlk geldiğimiz zamanlarda mesela ben şimdi 20 sene öncesine gidersem fazla bir Türk de yoktu. Olmaması dostluk ve arkadaşlıklar yoktu. Yalnız kalıyorsun Yalnız gurbette, değil kalıyorsun. mi? Hani biz ekmeği seven bir şeyiz. Ekmek de yoktu o zamanlar. Pilavlar, Hatta- şeyler vardı. Mehmet abiyle tanıştığımız hikayeyi de anlatayım ben. Ben buraya geldiğimde Mehmet abi buranın büyükleri, ben bilmiyorum daha Türk var olup olmadığını. Berbere gittim, tamam mı? Berberde oturuyoruz Little India'da, küçük Hindistan'da. Bir saçı kestireceğim. Şimdi Türk berberlerine benzediğinden onların şeylerini dedim, tam bunlar saç kesebilir dedim. İçeri girdim, oturdum şimdi. Berberle konuşurken berber yanında başka bir müşteri var. İkide bir şey Türkiye'yi yani kötüler gibi böyle konuşuyor. Ben de orada sert çıkış yaptım. Karşı tarafta da Mehmet abi oturuyor. Şimdi ben bunu Hintli zannettim, tamam mı? Bilmiyorum, Türk olduğunu bilmiyorum burada şimdi. Çünkü yani Singapur yani kim bilecek burada. Bir anda ikini savunmaya başlarken Şimdi o oradan bakıyor bu ama hiçbir şeye karışmıyor. Böyle tam böyle spiyon gibi, tamam mı? Sessiz camın Dinliyorum oturuyor. sadece. Bizde tartışma başladı. Ben adama kızıyorum. O oradan böyle bakıyor. Ben de dedim bu da onlardan birisi. Ondan sonra Ben buna dedim sonra çıktık kapının önüne, saçımı kestirdim. Bu da benim arkamdan geldi. Bu da geldi bana. Selamun aleyküm, aleyküm selam dedi. Ben seni dükkanıma beklerim burada dedi. Ondan sonra öyle de tanışma anımız oldu. şimdi ben neden konuşmuyorum? Çünkü burada hani bir söz vardır. Hani cahille çok fazla Evet. muhabbete girmeyeceksin. Anlamıyor çünkü ve bilmediği konu hakkında konuştuğu için ön yargılı. ön yargı. Onun için ben senden daha kıdemeli olduğum için, burada daha uzun olduğum için, onları bildiğim için ben susuyorum. Ama sen de kanın kaynıyor, genç adamsın, yeni gelmişsin. Bir de yaşlandıkça insan artık kimseyi ikna etmekle uğraşmak istemiyor. Onun yorgunluğu da başlamıştır abi burada. Ama açıkçası Singapur'da ben öyle bir hissiyatı yani profesyonel iş hayatında görmedim. Yani insanlar genelde Türk'üm dediğinde böyle hani mesela Avrupa ülkelerine gittiğinde Türk'üm dediğinde belli bir ön yargı olabiliyor. Singapur'da ben Türk'üm dediğinde seni bir Avrupalı olarak şey yapıyorlar. Hani görüyorlar. Ha Bir otomatik de biliyorlar ama Türkiye'yi de zaten. Tabii Gelmişler biliyorlar. yani. Evet. ama Seviyorlar. yani sevilen milletler arasındayız. Evet. Öyle söyleyeyim yani şey değil. Tabii. Güzel yani hani ben şu ana kadar çok beğendim. Sanırım siz de artık alışmışsınız, adapte olmuşsunuz, Alıştık, mutlusunuz. burası da bizim evimiz. Dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Ekmek var. Tabii. Yani işimiz var. Şimdi mesela Türkiye'ye gittiğimizde bir süre geçtikten sonra burayı özlüyoruz. Hadi ya, o kadar artık buraya ait hissediyorsunuz. Tabii arkadaşlarımız var. Yani dostlarımız var. Bir kurul düzenimiz var. Çocuk var mı abi burada? Var, tabii. Burada eğitim ücretsiz mi? Nasıl oluyor? Devlet mi, özel mi? Eğer ki kendi vatandaşıysa özel okullar haricinde kendi devlet okulları var. Devlet okullarında da zaten devlet yardım ediyor. Okul durumu muhteşem. Öyle yani mi? Eğitime çok önem veren bir tabii ülke zaten. eğitime çok önem veren bir ülke. Dışarıdan geldiysen özele gitmen gerekiyor. Devlet okullarına giremiyorsun. Öyle mi? Onlar da pahalı. Yani bayağı Singapur bir- şartlarında. Aylık $4.000. Aylık 4.000 dolar olanı var. Aylık 3.000 dolar olanı var. Yani burada zaten yabancı olup çocuğunu okutmaya göndermek istiyorsan gerçekten çok iyi bir maaş alman gerekiyor. Evet. Yani hayat pahalı. O yüzden Halil, çocuk yapmadan önce bir Singapur vatandaşı ol, ondan sonra karar ver. Ama artık Allah'ın takdiri yani malum çocuk ne zaman olacak onu Tabii. tam bilemiyoruz. Bu arada biz Halil'le geçen böyle denk geldik sokakta, öyle tanıştık. Evet. Sonra abiyle tanıştırdı. Daha yeni kaynaşıyoruz ama o kadar güzel bir sinerji oldu ki hemen böyle ben ülkeyi size ilk ağızdan anlatır gibi bir video çekelim istedim. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Yani bu sahneyi kapatmadan önce de yani Singapur'da şöyle bir şey var. Yani buraya gelen de gelip de yerleşen kişilerin ön araştırması oluyor. Yani devlet sana bilmem kaç sayfalık bir form doldurtuyor. Burada hatta senin aile yapını, geçmişini araştırıyor. Sonra sana burada iş vizesi çıktığında bile ne veya hani süresiz oturumu çıktığında bile ne burada onay alan kişilerin yani temiz insan olduğunu yani yasa yönden temiz insan olduğunu bilebiliyorsun. Hani burada bir Türk'le karşılaştığında hani otomatikmen biliyorsun ki bu adam devletin kontrolünden geçip de burada onay aldığından Tabii. hani hissiyatın yok. Bu adamdan zarar gelmez. O yüzden mesela. dünyanın en güvenli 5 Evet. ülkesinden biri Hah. olarak biliniyor. Bir de hiç neredeyse suç yok. Şu an mesela Başladı mı yoksa? burada
Suç oranı sıfıra yakın. Niye diyeceksin? Çünkü cezalar ağır. Birçok yerde ülke ufak olduğu için izleniliyor. Her yerde kamera var zaten. Tabii her yerde kamera var. Bir şey yaptığında Zaten sıkıyorsa yap yani. Cezalar o kadar ağır ki. İstersen deneyelim bak. Şuraya iPhone'unu koy şuraya, yolun ortasına koy. Yani sen bir dolaş gel buraya. Tekrar Muhtemelen orada ya duruyor. aynı yerinde veya birisi gidip onu polise vermiştir. Polis seni bulur. Telefonun yerdeydi diye. Ya çünkü aynı zamanda toplumun da buna pek ihtiyacı olmadığı için alım gücü anlamında herkes zaten hayatını yaşıyor. Yani kimsenin başka bir derdi yok. Abi teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler aldık. Hadi Halil gezelim biraz. Abi teşekkür ediyoruz. Abicim çok teşekkür ederiz. Ayağınıza Arkadaşlar Grand Bazar'a gelirsiniz. Bir çaylarını içerseniz selamımızı iletirsiniz. Hoşça kal abi. Teşekkürler tekrar. kendinize iyi bakın. Eyvallah. Buradan çıkıyoruz şimdi. Birazdan da buraya gelip yemek yiyelim. Evet. Ama önce biraz dolaşalım Halil. Geleceğiz. Lakabı Kenzo Karagöz. YouTube'da videolar yapıyor o da. Evet. Ama çok mutlusun burada Halil. Aslında sen Avusturyalısın değil mi? Ben Avusturya'da doğdum büyüdüm. Avusturya vatandaşıyım. Bana birisi sen nerelisin dediğinde ben her zaman benim kalbim Türkiye'de diyorum. Hani ben kendimi Türk olarak da tanıtıyorum. Tabii ama Avusturya'da doğdum büyüdüm. Gurbetçi torun deneyim kazanmak için. Bu bir Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Bir de Singapur'da. Çok şükür buradan bir teklif geldi. Sen işte mi geldin buraya? Evet. Ben buraya önceden gelmemiştim. İş üzere geldim Avusturya'da çalışıyordun, seni buraya gönderdiler. buraya. Hayır. Avusturya'dan beni göndermediler. Direkt burada işimi buldum. O şekilde. Öyle mi? Hı. Aa, iyi başarmışsın. Yani sonuçta denklik almak vesaire bir sürü kriterleri var buraya gelip iş bulmanın da. Tabii. İnternetten direkt başvurup mu geldin? Tabii. Ya şimdi Singapur'da siz de biliyorsunuz bir önceki videolarımızda da bahsetmişsinizdir. Normalde kariyerinde zirvesinde olan kişiler buraya geliyor. Ya benim Sen neydi senin mesleğin mesela? ya benimkisi ya dijital pazarlama olarak geçiyor, growth hacking olarak geçiyor, hani yazılımcı olarak geçiyor, çeşitli isimleri var. Ben kendime growth hacker diyorum. Hani bir şirketin genel olarak cirosunu yükseltme konusunda bütün aktiviteleri içeren şeyler bunlar. Analizden olsun, execution olsun, reporting olsun, hani hepsini bir arada götüren bir meslek. Sen işinde iyi olduğun için seni kaptılar mı diyelim yani Sırf Singapur'a? işimde iyi olduğum için değil. Benim Almanca konuşabilmem, İngilizce konuşabilmem, tabii de ayrıca bir de Türkçem olması benim için bir avantajdı. Yani adam burada Almanca konuşan birisini arıyordu ve bu işi yapan birisini, o şekilde benim iş oldu. Yoksa benim mesleğimi yapan burada binlerce, yüz binlerce, kim bilir benden daha kat daha iyi yapan kişiler de vardı. Tabii ne umut buralara gelip hayatları mahvolan insanlar da var sonuçta. Hani internette görüyorlar ya. Evet. İşte şu kadar para kazanıyorsun. Singapur seni bekliyor altın tepside. Yo. Kesinlikle o hayale düşüp kimse buraya gelmesin. Burada birçok bundan önce de Türk YouTuber'lar gelip yanlış bilgiler yaydılar. O yüzden buraya ne yazık ki Türkiye'den hani sırt çantasını alıp da son 5-10 senede parasını biriktirip buraya gelip de hani harcır yapıp sokakta yatan Türk gençler de oldu. Bir umudun peşinde. Tabii bir umudun peşindeler. Değil o mi? yüzden ama hani adımını sağlam atmalısın. Planlı projeli eğitimini tamamlayıp da burada iş bulduktan sonra buraya gelmelisin. Çünkü çok pahalı bir ülke. En kötü otel odası bile ne burada sen biliyorsun. 250-200 dolar ya. 300 dolar yani dediğin gibi sezona göre de fiyatlar değişebiliyor. O yüzden hani insanlar buraya o hayalinden sağlam o hayal edip de gelmesin. Önce gerçekten bir sağlam bir altyapısını kursun. Abi işte Halit sağ olsun ne güzel bak bilgiler verdi. Abi de Mehmet abiydi değil mi? Evet. O da çok güzel bilgiler verdi. Ben bir ülkeye gittiğimde gerçekten böyle yorumlayarak ülkede yaşayan insanlarla konuşup aktarmayı çok seviyorum. Singapur'u çok güzel anlattım. Benim söyleyeceğim bir şey kalmadı zaten. Yani Evet, Halit evet. ağzına sağlık. Şimdi ne yapalım? Bir kahve falan mı içelim bir yerde, sonra yemek yeriz. Çok güzel bir kahve var, oraya gidelim. Hem sen bir tatlı yemiş olursun. Orayı ben çok beğeniyorum. Hem orada biraz daha sakin ortamda biraz daha muhabbet ederiz. Ondan sonra yemeğe geçeriz. Tamam hadi gel gidelim. Çok güzel de bir akşam vallahi. Şu an en güzel zamanına geldim. Şöyle bir kafeye geldik. Ayakkabıları Japonlar. Oğlum benim ayağım hala acıyor. Motor kazası yaptım ya Tayland'da. Hala yara var ya ayağımda. Doğru senin kazaydı. Böyle bir yere geldik. Burası biraz hidden bir yer, biraz saklı bir yer ama çok güzel bak. Böyle Eve gelmişim gibi baksana. Evet, oturma odası gibi. Ev ortamı oldu. Abi şimdi kahve içiyoruz. Şeker istedim, böyle bir şeker geldi. Bu beyaz şeker. Eritilmiş hali mi? Şeker mi? Tatlandırıcı. Abi zehirlemesin dersen. Şu an için bir şey yok ama. Tamam. Bak bu arada
Halit de bak kahve aldı. 3 dolar şu. Bu kahve. Niye böyle oldu? Biraz öğrenci yerine mi geldi? Yoksa Hayır abi, mahalle mi? Burası hidden cafe. Yani böyle fazla yol üzerinde görünmeyen, bilinmeyen, daha fazla yerliler, local'lar tarafından bilinen yer. Yani sizin gittiğiniz yerlerde tabii turistler veya daha fazla ayaküstü shoplar olduğundan oraların fiyatları yüksek olabiliyor ama burası makul fiyatla kendi bu yerli halkına da şey yapıyor yani. Şimdi ben size günlerdir bu ülkenin işte ekonomisini, her şeyini anlattım. Halit'le aynı dili konuşabildiğimiz için ekonomi ve işte şirketleşme anlamında bir konuyu ortak paydada buluşturduk. Mesela Lüksemburg'a gittiğinde size oradaki vergilerin düşük olduğunu söylemiştim. Özellikle mesela çok büyük şirketler kar payı dağıtacağı zaman böyle vergiden kaçınmak, bak bu vergi kaçırmak değil, kaçınma. Ülkelerin şartlarına göre değişiyor. Tabii. Lüksemburg'a gidiyorlar mesela. Burada da Singapur'a geliyorlarmış. Evet. Mesela ne kadar vergi verir adam 200 bin, 300 bin dolar gelir yaparsa? Zaten biliyorsun Singapur'un ikinci ismi de Asya'nın İsviçre'si. Hani öyle diyorlar burada. Ciro'ya göre değişiyor. Ama mesela yeni bir startup kurduğunuzda burada ve bu arada startup'ı herkes kurabiliyor. Oturumlu olmazsa bile ne kurabiliyorsun? Online. Evet. Sırf şirketler buraya gelip şirket kurun diye teşvik ediyorlar öyle mi? O şekilde. Evet. Startup'ları. Tabii. Peki vergi nasıl mesela burada? Ne kadar vergi ödersin? Evet. Normalde bunun en düşüğü işte %2, %4, %9 o civarlarda başlıyor. Yeterden gelen tax bu. Aa çok düşük ya. Düşük. 2 sene boyunca da şey yapıyorlar. Startup'ı destekleyen bir program var burada. Yani mesela burası şirket kurmak için vergi konusunda en iyi ülkelerden birisi. Hatta ben internette bir şey okumuştum. İlk günler size girip bak demek ki doğru şeyleri söylemişim. Araştırmalarım doğruymuş. Tabii. Dünyada iş yapmanın en kolay olduğu 4. ülke olarak geçiyor. Tabii. Singapur. Bir de buraya gelen yani Made in Singapore olduğunda bir markalaşmış oluyor. Yani adam mesela buraya getirip ürünü burada sonra son touch'ını verince Made in Singapore Tabii olarak. şimdi algısal olarak baktığımızda Made in Endonezya mı ya da Malezya mı Made in Singapur. Singapur. Singapur'da direkt bir marka değeri daha var. Tabii. Öyle arkadaşlar. Size bu deneyimleri de aktarmaya devam ediyoruz. Şimdi Halit'le birazcık daha sohbet edip sonra yemeğe geçeriz. Kahvemizi içtik. Şimdi size bir şey daha göstermek istiyorum. Diyelim ki Singapur'a geldiniz, bir marketten bir şeyler alacaksınız. 7-Eleven, Asya'nın kralı. Her yerde var zaten. Bak gelin göstereyim fiyatları. Burada noodle çok tüketiyorlar. Hemen böyle paketlerde alıyorsunuz. 3 Singapur doları. Bakın sakız satmıyorlar ama şu ufacık jelibonlar bile 3 dolar. Şu çikolatalar 2 dolar civarında. Sanırım dünyada gördüğüm en pahalı Lay's 6.70. 6 dolar. Buradan anlayabilirsiniz genel olarak fiyatları. Sinirlerim bozuldu. O yüzden marketi çekmeye gerek yok. 3 aşağı 5 yukarı anladınız zaten. Acıktım. Yavaştan artık başım dönüyor. Güzel bir yemek yiyelim, hadi gelin. Size bir şey itiraf edeyim mi? Burada masaj salonları var. Seni içeri çekiyorlar. Tayland'daki gibi. Vay anasını. Bunu hiç beklemiyordum. Böyle yapıp çekmeye çalışıyorlar. Kapitalizm işte. Hava çok güzel şu an. Bahar ve yaz gibi ama hiç nem yok. Şimdi şu Sultan'da güzel bir yemek yiyeyim. 2 gün sonra ararım buranın yemeklerini. Abi Sultan restorana geldim. Cemal abiyle beraberiz. Ben geçen de burada kahvaltı yaptım. Hatta dedim ki abi dedim bu yemekler hani Asya'da çok yerde yemek yedim ben ama o kadar lezzetli ki içine sevgini koyuyorsun abi ha? Aynen öyle. Bir de şimdi otantik olabilmesi için, lezzetli olabilmesi için buradaki baharatlarla bizim Türkiye'deki baharatların kesinlikle birbirine hiç benzemiyor. Tutmuyor değil mi lezzeti? Tutmuyor, kesinlikle tutmuyor. Bütün baharatlarımızı, bütün malzemelerimizi hepsini Türkiye'den getiriyoruz. Ama daha maliyetli pek tabii ki. Maliyette tabii Serhat ki. abi. Ama dünyanın öbür tarafında 22 senedir ben bu işi Singapur'da 22 senedir buradayım ben. Bak geçen söylediği bir şey vardı. Böyle 2 kilo et maliyetini sen de... 1 kilo pul bibere 2 kilo et maliyetine bize mal oluyor. Ya ama o pul biber olmayınca bu ürünler olmuyor. Kimyonu da aynı şekilde, toz biberi de aynı şekilde, sumağı da aynı şekilde. Bize yani 1 kilosu Türkiye'den buraya getirdiğimizde 2 kilo etin Burada 2 kilo et alabiliyorsun. 2 kilo et alabiliyorsun. Geçiyor. Hatta 2,5 kilo et alabiliyorsun o parayla. Çünkü abi bak ben çok yerde yemek yedim. Yani ama emin ol ki bazen Türkiye'den gelen misafirlerimiz var diyor ki biz bu yemeği Türkiye'de yemiyoruz.
Abi 22 sene diyorsun, bu ne ya? Abi yok ya, biz çok iyiyiz yemek konusunda abi. öyle. Yani bir süre sonra artık bunun tartışması yok. Bizim yani o coğrafyadaki, özellikle bizim hani Akdeniz bölgesinde, biz Mersin'de yıllardır bu işi yaptık. Hala da orada şu an restoranlarımız devam ediyor Mersin'de. Hem orada hem burada böyle bu işi yürütmeye çalışıyoruz. yok ben artık yani kendimle yaşayarak söylüyorum bunu ve beni en çok sevindiren şey artık her yerde Türk restoranı var. Artıyor yani, gelişiyoruz. değil mi? Aynen öyle. Ben çok mutlu oluyorum abi. Şimdi biz daha önce, sen şu an bu sokağı görüyorsun. Ben bu sokağa gelmeden evvel genelde burada Lübnan restoranları, işte Mısırlıların, işte Morokko'nun, Fasların restoranları var. Ben geldikten sonra bir baktılar bizim Türk restoranlarının, yani talep çok olduğu için bugün bu sokağa bütün Arap Street'i geziyorsun. Bir tane Lübnan başka bir restoran görebiliyor musun? Yok. Tamamen Türk Street'e dönüştü. Ben Asya'da hiçbir yerde bu kadar çok Türk restoranı görmedim. Bir arada. Bir arada evet. Bir arada. Çünkü abi bu lezzetten belli ya. Türkiye'den gelen herkes Bekliyoruz. bir gelip arkadaşlar. çayı içersiniz. Sadece bir uçakla gelebiliyorsunuz. Sultanahmet'te arkanda. Arkamızda. Eyvallah. Çok güzel bir gün oldu. Güzel de yemek yiyorum. Sonra bakalım karnımı doyurayım, devam ederiz. Abi işte buraları bilen biriyle gezince nereye gidiyoruz bro? Şimdi biz bu binanın en üst katındaki rooftop bara çıkacağız. Mr. Stork denilen. Şimdi normalde buraya gelen YouTuber'lar her zaman böyle Arap Street'in etrafındaki Çektim bu ben barları akşam falan işte. çekiyorlar. Ama bizim gideceğimiz gerçekten güzel bir tane mekan var yukarıda. Oraya gideceğiz. Hem güzel bir manzara var. Hem de orayı da ben Deniz abiye göstermek istiyorum. Ama ben dedim ki sana, yani çok güzel bir binaymış dedim. Yani uzaktan çok da aşırı yüksek. Abi gel çıkalım dedin, çok tevafuk oldu. Çok güzel. Hatta ben şöyle söyleyeyim, o kadar güzel ki bizim evlilik yıl dönemimizin ilk dönemini orada kutladıydık. Hadi gel, hem senin Hadi. anıların canlansın, çıkalım. Gökdelenin şimdi içine girdik. İsmi Andas. Şu an çok rüzgar başladı. Böyle yukarılara doğru çıkacağız şimdi. Bu binanın ismi mi Andas? Baba, Singapur'a gelen non turistik yerlerden birisi Mr. Stork. Buraya gelin, gerçekten bunu hiçbir bir şeyde, belgeselde veya hiçbir YouTuber'da görmediniz. Hele ki Türk YouTuber'larında. Niye Mr. Stork ne? Ya abi işte dediğim gibi o rooftop bar dedim He. ya sana az önce. Bunu böyle şeylerde bulamıyorsun, yani kayıtlarda falan Ha, bulamıyorsun. çok spontane oldu ya, bizim işimiz bu, biliyorsun Halit'cim. O kadar izlemişsin bak videoları da. Yo, ben senin videolarını biliyorum abi, çok kaliteli, çok güzel içerik üretiyorsun. Bak ne güzel gezi rehberi yaptık şimdi yine. Kaçıncı Evet. kata çıkıyoruz? 39. 39. kat abi. Bak bir de ne hızlı çıkacak, şimdi şuraya çekmelisin. Fırlatıyor adam. Bu şeydeki Burj Khalifa'nın hızı var ya, dünyanın en hızlı asansörü. Baba şimdi hissediyorsun değil mi? Bak gitgide hızlanıyor abi. Kulaklar başladı. Baba 8'in 10'uncuya geldiklerine. Kredi kartı geçirdim. Sonra bırakmayalım şeyi. Ben bir de bugün $500 video yapıyordum. Kurgusu aslında oydu. Günde bir 500 dolarla ne yapılır o şekilde. Ama şu an insanlar fark etti ki $500 burada çöp. Abi burası Singapur yani, dünyanın en pahalı şehri. Harika bir yere geldik. Bu rooftop'un manzarasına bayıldım. Şöyle bir şeyler söyledik. Bir Aperol Spritz, bir tane de kola $44 olsa da Yani ben Coke Zero, ben sporcu adamım. Ben asıl abi- parayı ben harcadım asıl. Abi şu manzaraya bakın. Singapur ayaklarımızın altında. Şahane ya. Dönerken şöyle bir tane bira söyleyeyim dedim. Düştüğüm ortağıma bak. Buranın sahibi şu abla. Işığı kapat, ışığı turn off the light. Mama. You can. Sorry. I don't need a light. Allah'ım ne kadar iyi. You guys are so cute. No, oğlum çok. No problem. Come over here. Come on. I don't bite you guys. I'm just filming you. Allah'ım. Burada bir tane utangaç kız var. She's so shy. So how is life in Singapore? How would you call Singapore is like? It's very good, so beautiful. I like Singapore. Because everybody is so respectful, safe. Allah. I feel so right. She's always smiling, just smiling. What's your name? Ilan. Yeah, Ilan. How many languages can you speak? 5 mı? Muhittin abi sen bir dur. Allah'ım nasıl bir ortama düştüm. İşte gerçek gezmek bu ya.
let's invite everybody to Singapore. What is the name of the restaurant? Shisha Thai. I'm very pleased to meet you guys. You are so cute and adorable. What are the languages that you can speak? English, Singapore. English, Mandarin, and Malay, and Fuchao, and Guangdong. Oh, Yes. but how old are you? About 28. 28? You look like 18. Abi çok tatlısınız. You guys are so adorable. And I'm very pleased to meet you guys tonight. Ve artık Singapur'dan ayrılık vakti. Size son bir sürpriz daha yapmak istiyorum. Terminal 1'in içerisindeki Jewel, milyarlarca dolar harcanmış bir yapay şelale. Havalimanının içerisinde küçük bir botanik bahçesi kurmuşlar ve içine bir de şelale yapmışlar. Hadi Singapur'dan ayrılmadan önce size onu da göstereyim. Abi şuna bakar mısınız? Videonun bu bölümün en sonuna en güzelini saklamış oldum. Yani Jurassic Park filmlerindeki gibi bir yerden dinozor çıkacak diye bekliyorum. Yani böyle bir ülke yok, gerçekten yok ya. Avatar. Burası aslında bir alışveriş merkezi. Hemen çıkışta Terminal 1 binası var ve buraya yani inanılmaz bir para harcadılar. İnternetten bir bakıp yazarım gerekirse sonra. İçeride yine son kez size bir alışveriş yaptırmak için havalimanının içerisinde bu kadar yakın bir alışveriş merkezi de ilk defa görüyorum. Son kez bir alışveriş yaptırıp dolarlarınızı alıyorlar. Yani son dolarınız kalana kadar Singapur'dan çıkamıyorsunuz. Artık bir şeyler söylemekte zorlanıyorum. Gerçekten. Gerçekten çıldırırsınız. Beşinci kata çıktım. Şu arka tarafta park var. 8 dolar ödeyerek parkı gezebiliyorsunuz. Yani artık onu da gezmeyeyim yani. Çok merak da etmiyorum ama eminim bu gezim birçoğunuza hem vizyon anlamında hem de böyle farklı bir ülkelerin neler yaptığını görmeniz anlamında ufuk açacağını düşünüyorum. Yani ben artık çok bir şey söyleyemiyorum Singapur'la ilgili. Söylenecek her şeyi söylediğimi de düşünüyorum. Darısı inşallah sizlerin de başına. Umarım siz de gelirsiniz böyle canlı canlı şu film seti gibi ülkeyi görürsünüz. Şimdi terminal değiştirip bir sonraki uçağa bu havalimanının içerisindeki monorayla geçiyorum. Burası da ikinci terminal. Benim uçağım buradan kalkacak. Yine burada yine cafcaflı bir ekran sizleri karşılıyor. Doğa temalı her zamanki gibi. Ve artık bir Singapur gezisinin sonuna geldik. Sırada ülke değiştirme vakti geldi. Nereye gideceğiz bakalım bir sonraki vlogda izleyeceksiniz. Ben elimden geldikçe size bu kısa sürede 4 bölümle Singapur'u anlatmaya çalıştım. Ekonomik olarak beni çok yordu. Aynı zamanda enerji olarak da yordu. Hem gezdim, hem deneyimledim, hem de sizlere rehber olmaya çalıştım. Yardımcı olduysak, vizyon katabildiysek ne mutlu. Bir sonraki bölümde dünya turumun bakalım hangi ülkesinde görüşeceğiz. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız zaten haberdar olur. Dünyanın dört bir yanından Kore, Japonya, belki daha sürpriz dolu ülkeler vesaire, yani 20 ülke falan olmasını planlıyorum. Hepsini sonraki bölümlerde izleyebilirsiniz. Hadi bakalım, elveda Singapur. Bir sonraki ülkede görüşürüz. Keep your good hair that shines in you.